Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda bizleri neler bekliyor? Hangi karakterler diziye veda edecek? Yeni sezonda dizimize hangi oyuncular dahil olacak? Tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını bu detaylı analiz videomuzda sizler için derledik. Ama videomuza geçmeden önce yeni sezon bir an önce başlasın diyenler videomuzu beğensin. Bakalım sayımızı görelim. Ayrıca yorumlar kısmında dizide en sevdiğiniz karakteri ve yeni sezondan beklentilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Hadi hazırsanız detaylı analizimize başlayalım. Öncelikle geçtiğimiz sezonun önemli gelişmelerini kısaca hatırlayalım. 3. sezon Görkem'in hikayesiyle başlamış, ardından Görkem'in vedasıyla Işıl karakteri hikayeye dahil olmuştu. Işıl'ın Pembe'nin yaşamına son vermesi ise sezonun en çarpıcı olaylarından biriydi. Finalde ise Mustafa'nın herkese korku saldığı o kritik sahneyle sezon kapanmıştı. Geride bıraktığımız sezonda özellikle Nursema ve Firaz aşkı izleyicilerin en çok benimsediği ve sevdiği detaylardan biri olmuştu. Peki yeni sezonda neler olacak? Öncelikle 4. sezonun dizinin büyük ihtimalle final sezonu olacağı konuşuluyor. Yani 3 sezondur izlediğimiz hikayenin artık bir sonuca bağlanması bekleniyor. Her ne kadar dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığını söylese de bence işin bu kısmı başlangıçta geçerliydi. Sonrasında gördüğümüz birçok olay tamamen senaristlerin yönlendirdiği bir kurguya dönüştü. Çünkü dizide bazen olayların seyri izleyiciden gelen tepkilere göre değişebiliyor ve açıkçası hangi aile bu kadar olay yaşamış olabilir diye insan ister istemez düşünüyor. Yeni sezonda bir zaman atlaması yaşanması çok olası. Bu zaman atlaması sırasında bazı karakterlere veda edebiliriz ve büyük ihtimalle karakterlerin bu süreçte yaşadıkları kayıplarla nasıl başa çıktıklarını izleme fırsatı bulacağız. Mustafa'nın akıl hastanesine yatırılacağı düşünülüyor ve bu zaman atlamasında Mustafa'nın hastaneden çıkıp yeniden hikayeye dahil olması oldukça yüksek bir ihtimal. Mustafa karakterinin ilerleyen bölümlerde akli dengesini tam olarak toparlayıp toparlamayacağı ise yeni sezonun en merak edilen konularından biri olacak. Sezon finalinde vurulan Fatih ve Işıl'a gelirsek, ben bu iki karakterin de dizide kalacağını ve ölmeyeceklerini düşünüyorum. Fatih karakteri zaten hikayede önemli bir yere sahip ve Işıl karakteri de şu an için hikayede çözülmesi gereken bir düğüm noktası. Fakat Işıl karakteri izleyiciden çok fazla tepki aldı. Aslında bakarsak Alev zamanında Abdullah'ı gerçekten seviyordu ve Ünal ailesinin yaptıklarına karşılık onlara hamle yapmıştı. Görkem ise tamamen kötü bir karakter olarak yazılmış ve psikolojik sorunları net bir şekilde gösterilmişti. Ancak Işıl ne istediğini bilmeyen, amacı çok belirsiz bir karakter. Işıl'ın Abdullah'ı gerçekten sevdiğine inanmıyorum. Işıl'ın hikayesi boyunca asıl amacı hiçbir zaman tam olarak netleşmedi. Sevgilisinin ortaya çıkıp Işıl'ın geçmişte zengin ve yaşlı erkekleri kandırdığına dair söyledikleri de bir noktada havada bırakıldı. Yeni sezonda Işıl'ın toparlanacağını ve Abdullah'ın güvenini tamamen kazanacağını düşünüyorum. Bu süreçte Işıl şirket yönetimini ele geçirmeye çalışabilir. Işıl ve Asude Hanım arasındaki gerilimse yeni sezonda daha da artacak gibi görünüyor. Asude Hanım'ın abisinden yardım istemesi zaten bize gösteriyor ki Asude'nin hikayesi yeni sezonda çok daha derinleşecek ve Asude Işıl'ın karşısında güçlü bir duruş sergileyecek. Tahminime göre Işıl'ın hikayesi yeni sezonun ilk birkaç bölümünde sonlanacak. Işıl'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla Abdullah büyük bir şok yaşayabilir ve kendisini çok yalnız hissedebilir. Bu noktada Abdullah'a en büyük desteği Asude Hanım verecek gibi duruyor. Hatta açıkçası ben Abdullah ile Asude arasında bir yakınlaşma olacağını düşünüyorum. Abdullah'ın Işıl'dan sonra bir daha genç kadınlara yönelmesi pek mantıklı görünmüyor. Üstelik Asude ve Abdullah'ın arasında zaten bir gerilim vardı ve bu gerilimin zamanla güzel bir aşka dönüşmesi izleyiciyi memnun edecek bir detay olabilir. İzleyiciler özellikle Asude'nin Abdullah'a verdiği tepkileri çok seviyor ve bu iki karakterin sahneleri genellikle izleyici tarafından olumlu karşılanıyor. Asude'nin abisine de biraz değinelim. Asude'nin abisi yurt dışında yaşayan güçlü ve etkili bir kişi. Onun sırf kardeşi için Türkiye'ye gelmesi bize Asude'ye ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Ben bu karakterin kötü biri olmadığını,
ama gerektiğinde acımasız kararlar alabilecek biri olduğunu düşünüyorum. Yeni sezonda Abdullah ile Asude'nin abisi sık sık karşı karşıya gelebilir. Bu ikilinin arasındaki güç savaşı dizinin önemli noktalarından biri olabilir. Peki Asude'nin abisini kim canlandıracak? Sezon finalinde yüzünü tam olarak göremediğimiz bir oyuncu vardı. Ama o kişinin kesin olarak yeni karakteri canlandırdığını söyleyemeyiz. Büyük ihtimalle yeni sezonda başka bir oyuncu bu karakteri canlandıracak. Ben en güçlü adayın Talat Bulut olduğunu düşünüyorum. Eğer Talat Bulut diziye katılırsa kesinlikle hikayeye çok farklı bir hava katacaktır. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Şimdi gelelim Ömer ve Kıvılcım'a. Kıvılcım hamileliği boyunca çok zor bir süreç geçirdi. Defalarca düşük tehlikesi atlattı. Sezon finalinde de herkesin aklında aynı soru vardı. Kıvılcım bebeğini kaybedecek mi? Ben bu konuda iyimserim. Kıvılcım'ın bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geleceğini düşünüyorum. Hatta bu bebeğin çevredeki herkese umut olacağını, aileyi birleştiren bir sembol haline geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü dizide zaten yeterince trajedi ve olumsuzluk yaşandı. Kıvılcım'ın bebeğini kaybetmesi bence hikayeyi daha da karamsar bir hale sokar ve bu ihtimal senaryo açısından zayıf duruyor. Ömer ve Kıvılcım cephesinde yeni sezonda odak tamamen bebekleri olacak. Bu ikilinin ilişkisi bir dönem tekrara düşmüş ve izleyiciyi biraz sıkmıştı. Ancak Kıvılcım'ın hamileliği bu ilişkiye yeni bir boyut kazandırdı. Yeni sezonda Ömer'in baba olma süreci ve Kıvılcım'ın anne olma yolunda yaşadığı zorluklar detaylı bir şekilde işlenecek gibi görünüyor. Gelelim Metehan'a. Metehan karakteri aslında hikayesini tamamladı ve diziye veda etti. Fakat zaman atlamasında Metehan'ın yurt dışına belki de Çimen'in yanına gittiğini görebiliriz. Bu karakteri canlandıran Rahimcan Kapkap, Veliaht isimli yeni bir dizinin kadrosuna katıldı. Dolayısıyla Metehan'ın vedası kesinleşmiş oldu. Ancak dizide nasıl bir şekilde ayrılacağı şu anda net değil. En güçlü ihtimal dediğim gibi yurt dışına gitmesi yönünde. Düşük bir ihtimal de olsa Mustafa'nın silahından çıkan kurşunun Metehan'a isabet etmesi ve Metehan'ın hayatını kaybetmesi de bir senaryo olabilir. Hatırlarsanız Metehan daha önce bir saldırıya uğramıştı ve bu olaydan sonra Kıvılcım'a eğer başıma bir şey gelirse bebeğe kendi ismini vermeleri gerektiğini söylemişti. Belki de bu sahne bir foreshadowing'ti ve gerçekten böyle bir şey yaşanacak. Eğer Metehan karakteri hayatını kaybederse Kıvılcım ve Ömer'in bebeklerine Metehan ismi verilebilir. Bu detay dizinin duygusal yapısına da çok uygun olur. Sizce böyle bir senaryo mümkün mü? Yorumlarınızı merak ediyorum. Ayrıca sizce Abdullah ve Asude arasında bir aşk doğar mı? Işıl'ın sonu ne olur? Ve Talat Bulut dizide yer alırsa nasıl bir karakter çizer? Tüm bu soruların cevaplarını yorumlarda tartışalım.